Bilindiği gibi burası İpek yolunun geçiş yeriymiş. Ve Osmanlı döneminde çok şaşalı ve çok güzel günler geçirmiş. Yani geçmişe dönüp baktığınızda çok ciddi İpekçilik yapılmış. Antakya'da, Hatay'ın birçok yerinde ve çevre köylerde, çevre şehirlerde. Ama tabii ki yıllar içinde bütün diğer el sanatlarımız gibi bu da yok olmaya yüz tutmuştu. İşte birkaç kişinin çabasıyla İnşallah bir noktaya taşıdık ama tabii bu deprem bizi biraz sarstı, epey sarstı maddi manevi. Bu işe 94 yılında amatörce başladım. 96 yılında da profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Beni çok sardı. 96'dan beri yapıyoruz. Dedelerimizin mirası. Yani her şeyi tükettik. Bu benim için en önemli neden. O kadar tüketen bir toplum olduk ki özümüzü kaybettik. Toprağı kaybettik, tarımı kaybettik. Buna itirazı olan biriyim. Yani bu işi bu kadar iliklerime kadar hissederek yapmamın en büyük sebebi bu. Yani sürdürebilmek adına da. Bu yüzden biz kendi beslediğimiz mesela ipek böceklerini de öldürmüyoruz klasikte olduğu gibi. Bu işi sürdürebilmek çok önemli. Bir de burada bizim ekstradan yaptığımız bir Hatay sarısı var. O hepsinden de kıymetli. Tabii hepsi kıymetli ama Hatay sarısı Türkiye'de tescilli 3 ırktan biri. 3 ipek böceği ırkından biri ve 1970'lerden sonra ticari olarak hiç beslenmemiş. Dolayısıyla yok olmuş. Biz bayağı uzun bir süre, ben yani çok uzun bir süre aradım. Sanırım 2019'da ilk tohumlarını buldum ve 4 üniversiteyle çalışarak bunu geliştirmek adına, ileriye taşımak adına çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz tezgahlarda çalışanlar erkek ama onun dışında bütün çalışanlar kadın. Zaten bu işi kurduğum zaman hedefim kadınlarla çalışmaktı. Çok fazla yan işi var, çok fazla ek işi var. Ürün buradan dokumadan çıktıktan sonra da çok işi var, öncesinde de çok işi var. Hepsini kadınlar yapıyor, çoğu da evinde yapıyor. Yani işte yemeğini yapıyor, gideceği bir yer varsa oraya gidiyor. Boş kalan zamanlarında bizim işlerimizi yapıyor. Hem bize çok müthiş katkısı oluyor, hem kadınlar da kendilerini daha iyi hissediyor. Tabii ben bu işi yaparken çok büyük bir keyif alıyordum ama endişe de ediyordum. Yani ben kime aktaracağım? Çünkü bu meşakkatli bir iş olduğu için hakikaten insanlar tercih etmiyor. Hazırı almak, hazır iplik alayım, dokuyayım falan. Tamam o da olsun ama bunu da biz üretmeye devam edelim. Bu kadar iklimimiz buna uygun, bu kadar burada tarihten kokusu geliyor bana yani. Kızımın bize katılması yani beni ihya etti. Çünkü o bilinçli okudu, bilerek okudu tekstil mühendisliğini. Hani bir katkısı olur, bize bilgi anlamında, dokumalarda, tasarımlarda ciddi yardımı olur diye bilerek seçti. Sonra 2 yıl moda tasarımı eğitimi aldı İstanbul'da. Tecrübe kazanmak için de yurt dışına iş yapan bir firmada çalıştı bir müddet. Sonra bir gün telefon açtı, anne dedi ben bizim işi sürdürmek istiyorum. Ve geldi. Eşi de tekstil şeyinde çalışıyordu. Bir baktım ikisi geldi. Bu bize ihya etti. Gerçekten ihya etti. Çünkü bunu ileriye taşımak ancak gönüllü biriyle olur. Ve inşallah biz başka çocuklar, başka kadınlar da eğitip yani o motivasyona sokabiliriz. En büyük hayalim buydu. Dilerim benim gibi onlarca kadın olur. Yani çok zor değil. Hiç zor değil. Ve insanlar bu özellikle ipek böceğini yetiştirme bölümünü yaptığı zaman o merhamet, o sevgi, o böcekle olan iletişim insanları iyileştiriyor, ruhlarını iyileştiriyor. Ve buna bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Konuşurken tüylerim diken diken. Bu toplumu iyileştirecek bir şey. Kadınlar iyileşirse çocuklar iyileşecek. Çocuklar iyileşirse hepimiz iyileşeceğiz. Çok derin bir yara aldık. Gerçekten inanılmaz derin bir yara aldık. Yani umarım manevi olarak altından kalkabiliriz. Maddi olarak da çok zor olacak ama maddi şeyi toparlamanız daha kolaydır. Ama manevi olarak altından kalkabilmek için iyileşmemiz lazım. Ve bunların yolunu bulmamız lazım.
olacağı belli olan bir şeydi. Ben çocukluğumda da hatırlıyorum, 3 katlı evlere bile müsaade etmiyorlardı. Yani bence bir kere önce buna dikkat etmek gerekiyor. Öze dönmek gerekiyor. O kadar katlı binalara ihtiyacı yok Antakya merkezin. Antakya merkezin yani Antakya'nın köylerinin de sadece merkezin değil, böyle bir dokuya da ihtiyacı yok. Ve ondan sonra gerçek Antakyalılarla o kültürü iliklerinde hisseden, o kültürün içinde büyüyen, o kültürde büyürken geçmişten genleriyle taşıdıkları birikimlere sahip insanları masalara oturtarak karar almaları gerekiyor. Kimsenin Antakya'da yaşamamış, o Antakya kültürünü solumamış hiç kimsenin tek başına bu kararı almaması gerekiyor. Antakya, Antakyalıların zaten çoğunu kaybettik. Çoğu arkadaşımızı kaybettik. Bir daha toparlanmak yani gerçekten çok zor. Bir nebze belki, bir nebze gerçek Antakya, gerçek kültüre uygun bir yapı yapılırsa belki bir tık insanlar daha hızlı toparlanabilir. Ama eğer ki Antakya'nın kültürünü hiç tanımayan insanlar kendileri bu kararı alacak olurlarsa zaten yıkılmışız, üstüne bize bir yıkım daha yaşatırlar. Yani artık mış gibi yaşarız. Onun için bu çok çok kıymetli. Yani gerçekten Antakya kültürünü bilen, onunla yaşayan, onunla doğan, genlerinde bunu taşıyan insanlar olmalı masada.